Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çeşit çeşit kozalaklardan renkli kapı süsü yapacağız. Ben hemen her zamanki gibi çalışmaya başladım. Bu kullandığım beyaz plastiği yapı marketlerden alabilirsiniz. Hobi malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz. Kesinlikle kapı süsü için çok ideal. Ben daha önceki çalışmalarımda da çok kullandım. Biliyorsunuz yılbaşı kapı süsleri yapımında da çok kullandık. Gerçekten çok ideal bir malzeme diyebilirim. Hemen hasır bezimizi de etrafına sarıyoruz. Çünkü kozalaklarımız kahverengi. Zeminimizin de kahverengi olması daha güzel oluyor. Alttan beyaz bir görünüm hoş olmuyor. Bu hasır bezleri alırken çok dikkat edin. Kalite satılıyor. Mümkün mertebe böyle zaman içerisinde, çünkü hasır olduğu için yağlanma ve lekelenme yapıyor. Uzun süre saklayabileceğiniz güvenilir, sağlam, kaliteli bir malzeme alın kesinlikle. 7-8 santim genişliğinde kesip sarabilirsiniz. Bittiği yerde de ekleme yapabilirsiniz yine. Ben silikon kullandım yapıştırırken. Uzun süre dayanıklı oluyor. Hemen kozalaklarımızı boyamaya başladık. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit kozalaklarımız var. Kozalakları boyarken koyu renk kullanacaksanız kesinlikle zemin yapıp aydınlatın beyaz renkle. Çünkü koyu renk çok net olmuyor zeminde koyu olduğu için, kahverengi olduğu için. O yüzden önce beyazla boyayıp daha sonra koyu bir rengi tercih edebilirsiniz. Ben bu seferki renk seçimlerimde soft renkleri tercih ettim. Her zaman söylediğim gibi tamamen renk seçimleri sizin zevkinizle alakalı. Bizim boyadığımız renkleri kesinlikle kullanmak zorunda değilsiniz. Ama şu maviyi kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir mavi. Bu arada kozalakları daha önceki çalışmalarımda da söyledim, yine hatırlatayım. İçlerini temizlemeniz lazım. Yani işte ağaçtayken içine giren tozlar, kirler muhakkak fırçanıza değdiği anda boyanızı kirletiyor. O yüzden siz de kullanmadan önce muhakkak ince bir fırçayla onları temizleyin ki hem boyanız kirlenmesin hem fırçanız kirlenmesin. Önce yerleşimine bakıyorum, nasıl olduğuna bakıyorum. Daha sonra silikonu sürüp yapıştırıyorum. Her zaman bunu tekrar dile getireceğim. Önce muhakkak bakın yerine oturuyor mu, uygun mu, daha sonra yapıştırın. Çünkü parçalarımız, malzemelerimiz deforme olmasınlar. Ne kadar güzel bir renk uyumu oldu. Geldik hasır ipimize. Bunu da hemen kurdele fiyonk yapacağız. Ebatları tamamen size kalmış. Ben kendi göz ebatıma göre diyeyim ya da kendi göz zevkime göre bir fiyonk yaptım. Çok büyük yaparsanız da güzel durabilir. Küçük yaparsanız da tamamen siz nasıl hoşlanıyorsanız öyle yapabilirsiniz fiyongunuzu. Kestanemiz var, at kestanesi, meşe palamudumuz var. Hiç boyamadığım kozalaklarım var. Onları da değerlendiriyorum. Aralarında daha güzel bir görünüm oluşuyor. Boşluk kalan yerlere alttan gözükmemesi için içerisine yapıştırıyorum. Kenarlarına yapıştırıyorum. Önce hep temeli oluşturuyoruz. Daha sonra yanlarına ekleme yapıyoruz. Bazen hazırladığım kozalaklar yetmiyor. Sonradan tekrar boyuyorum. Devam ediyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Bazen çok malzeme gidebiliyor ya da az fazla kalabiliyor. Başka çalışmalarda değerlendiriyorum. Kozalakları yapıştırmak biraz aslında uzun süren bir çalışma. Şu anda videoda siz hızlı izliyorsunuz ama biraz gördüğünüz gibi ara ara tutuyorum, bekletiyorum. Çünkü yapışması uzun sürüyor. Ağır bir malzeme olduğu için geriye düşebiliyor. Birazcık yapıştırdıktan sonra beklemenizde fayda var. Hem daha sonra da çalışmanız kuruduktan sonra düşmez.
Şimdi bu çalışmayı yapan arkadaşlar genelde biz bu kadar kozalağı nereden bulacağız diyorlar. Onun için de tabii ki size başka bir tavsiye vereceğim. Alacalı Geziler Gezi kanalımız. Oradan da muhakkak bizim videolarımızı seyrederek gittiğimiz kamp alanlarını, doğal yerleri ya da başka öğren yerlerine gittiğimiz yerlerden hep bunları topluyoruz ve orada da hep söylüyorum Piora'da kullandığım bu malzemeleri. Oradan siz de takip ederseniz hem sizin için bir fikir olmuş olur hem de bizi izlemiş olursunuz. Bu arada ben kozalaklarımı boyarken hepsini aynı eşit renkte boyadım. Yani 10 tane yuvarlak boyuyorsam 10 tane mavisini yaptım, 10 tane turuncusunu yaptım. Böyle renk dağılımı da eşit oluyor ve yoğunluk tek bir renkte kalmamış oluyor. Siz de boyarken ayırdıktan sonra kozalak şekillerine göre renklerinizi de eşit boyarsanız daha güzel yerleşmiş olur renk çalışması. Göze daha hoş hitap eder diye tavsiye edebilirim size. Böyle küçük bir tüyo verebilirim. Son objelerimizi de yapıştırdıktan sonra kapımızın tamamen süsü hazır olmuş oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni çalışmalardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.